Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere orkideleri %100 çiçek açtıracak 3 metot göstereceğim. Birinci metotta orkideleri nasıl sıvı bitki besini hazırlayacağımı göstereceğim. İkinci metotta ise çiçeksiz orkidelere hava değişimi nasıl yapılır tüm detaylarıyla sizlere anlatacağım. Hemen öncesinde kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Videomu izlerken kendi ana dilinizde altyazıları takip edebilmek için lütfen ayarlardan kendi ana dilinizi seçin ve altyazıları bu şekilde takip edin. Ve aynı zamanda videolarımda artık İngilizce sesli dinleme özelliği de eklenmiştir. Lütfen İngilizce sesli dinlemek istiyorsanız videodan hemen ayarları giderek ayarlardan orijinal Türkçe yerine İngilizce seçeneğini seçin ve böylelikle İngilizce videolarımı dinleme imkanını elde etmiş olacaksınız. Orkideleri gübre olarak bugün muz kabuğunu kullanacağız. Muz kabuğu özellikle üzerinde değindim ve sizlere çok farklı yöntemlerle kullanabileceğiniz gübre tarifi verdiğim bir meyve. Bu muzun sadece kabuğundan faydalanacağız. Muz kabuğunda bildiğiniz üzere bol miktarda potasyum var. Potasyum bütün çiçeklerin çok sevdiği bir mineral ve evde orkide büyütüyorsanız mutlaka orkidelerinize düzenli aralıklarla sıvı bitki besinleri vermeniz gerekiyor. Evet, muzun kabuklarını soydum. Şimdi bu kabukları küçük dilimlere ayıracağım ve gübremi hazırlayacağım. Evet, muz kabuklarını bir cam borcamın içerisine koydum ve üzerine su koyuyorum. Doluncaya kadar su koyabilirsiniz. İsterseniz evdeki çiçek sayınıza göre siz su miktarını artırabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıp bu hazırlamış olduğumuz gübreyi bir gece bekletmemiz gerekiyor. Bir gece bekletiyoruz. Hazırladığım gübreyi orkidelere vermeden önce hemen ikinci metoda geçiyorum. İkinci metot özellikle bir türlü çiçek açmayan orkideler için mutlaka uygulanması gereken metot ve bu metot %100 sonuç verir. Yapmanız gereken ilkbahar ve sonbahar aylarında hava değişimi yapmak. Hava değişimi şu anda biz sonbahar ayında olduğumuz için yapıyoruz. Ve hava değişiminde dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Birincisi hava sıcaklığının özellikle geceleri en düşük 10 derece ile 18 derece olduğu gecelerde orkidenizi 4 gece ve 5 gün dışarıda bekletmeniz gerekiyor. Gündüz kesinlikle rüzgar olmaması gerekiyor ve direkt güneşe kesinlikle orkideleri koymuyoruz. Sadece kısa süreliğine güneş alan, sabah ya da ikindi güneşini alan bir yerde 5 gün beklettikten sonra orkidelerinizi içeri alacağız. Hava değişimi yapılan orkideler için şimdi bir karışım hazırlıyorum. Bunun için 200 ml suyu boş kaseye koydum. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu limon suyu koyuyorum. Ve bir çay kaşığı kadar nem yağı kullanıyorum. Bu yağ organik bir yağdır ve bütün organik ürünler satılan marketlerde bulabilirsiniz. Bu yağın özelliği orkide yapraklarını hastalıklardan korur, parlaklık sağlar ve kokusu biraz ağırdır. Bunu da biraz karıştırıyorum. Şimdi hava değişimi uyguladığım orkidelerime bu karışımı kullanacağım. Orkidemin yapraklarını bu karışıma bir pamuğu batırarak temizleyeceğim. Özellikle
Hava değişimi yaptığınız orkidenin sağlıklı bir orkide olması gerekiyor. Bunun için önce yapraklarını hem üstten hem de alttan bu hazırladığım karışım ile silerek yapraklarında olabilecek her türlü hastalık ve böcekleri kovmak ve engellemek için böyle bir karışım ile siliyorum. Yaprağını sildim. Orkidenin bakın canlılık ve parlaklığını görüyorsunuz. Bu nem yağı sayesinde oluyor. Böylelikle orkide yaprakları daha sağlıklı olmuş olacak. Şimdi diğer orkidemin yapraklarını da bu işlemi uyguluyorum. Ben özellikle bu işlemi ayda bir kere evdeki bütün yeşil yapraklı bitkilerime kullanıyorum. Orkidelerde de yine çok faydasını göreceksiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer abone olarak bana destek verebilirsiniz. Hava değişimi uyguladığım orkidemin yapraklarını nem yağı ve limonlu su ile sildikten sonraki görüntüsü bu şekilde. Hem çok sağlıklı yapraklara sahip olmuş oluyor hem de çok parlak gözüküyor. Şimdi köklerini de göstermek istiyorum. Eğer bir orkidenin çiçek çıkarmasını istiyorsanız mutlaka köklerinin sağlıklı olması gerekiyor. Bakın bu şekilde aktif yeni kök uçları çıkıyorsa bu orkidenizin sağlıklı olduğunu gösterir. Çünkü kökleri sağlıklı olmayan bir orkide kesinlikle çiçek dalı çıkarmaz. Bu yüzden hava değişimi uygulayacağınız orkidenin de sağlıklı köklere sahip olması gerekiyor. Bu uygulamaları yaptıktan sonra en son olarak bir gece beklettiğim muz kabuğu suyunu tüm orkidelere gübre olarak vereceğim. Evet, bir gece beklettiğim gübrem hazır. Gördüğünüz üzere suyun rengi değişti. Şimdi bunu süzüyoruz. Bu tarz sıvı bitki besinlerinde süzmeniz çok önemli. Evet, her bir orkide için 8 yemek kaşığı kadar hazırlamış olduğum bu gübreden veriyorum. Muz kabuğu suyunu orkidelerinize 8 yemek kaşığı kadar verin. Sizlerle orkidelerimin 2 ay sonrasındaki son durumlarını da paylaşacağım. Öncesinde videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve aynı zamanda bildirimlerden haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz.
Orkidelerimin 12 gün içerisindeki gelişimlerini sizlerle paylaştım. Sizler de bu anlattığım püf noktalara dikkat ederek 12 gün ya da 15 gün içerisinde orkidelerinizi bu şekilde çiçeklendirebilirsiniz. Özellikle orkidelerinizi sonbaharda bol ışık alan bir pencere kenarına da konumlandırmayı unutmayın. Videolarımı İzlerken eğer beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.